Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçmiş bayramınız, Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum canlarım, ballarım. Çok güzel bir bayram geçirdik. Havalar çok sıcaktı. Şöyle bir iki gün falan böyle bir serinler gibi oldu ama yok yani. Siz neler yaptınız bayramda? Aile ziyareti, akraba ziyaretleri mi, tatillere mi çıktınız? Yazın yorumlara. Benim rutin arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, istisnai dönemler hariç %90 ben bayram ailemle geçiririm, akrabalarımla geçiririm, sevdiğim insanlarla geçiririm. O kültürü hala yaşamayı, yaşatmayı seviyorum. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, bayramda tatil yerleri yani öyle kalabalık oluyor ki, tabii ki insanlar da bu arada çok haklı. Zaten benim bu yine %90'lık kısımdaydım. O %10'luk kısımda şöyle söyleyeyim. Hani aktif çalıştığım dönemde birkaç sene öncesine kadar hani bir tek bayramlarda falan böyle bir özel sektörde biliyorsunuz özellikle. Hani anca o dönem yani hani izne çıkabiliyorsun, hani bir şey yapabiliyorsun, bir yerlere kaçabiliyorsun. O yüzden insanları da çok iyi anlıyorum. Harici olarak yaz aylarında yıllık izinler fazla verilemeyebiliyor. Hani yazın tatile gidenleri, yani bayram tatili yaza geldiği zaman işte deniz kenarını seçenleri çok iyi anlıyorum, çok hak veriyorum ama ben olabildiği kadar bayramda hem bir dediğim gibi o kültürü yaşatmayı çok seviyorum. İkincisi de tatil yerleri o kadar kalabalık oluyor ki o yüzden olabildiğince o döneme getirmemeye çalışıyorum tatillerimi. Siz neler yaptınız bayramda? Yorumlara yazın lütfen canlarım. Bugün gündemimiz bomba gibi arkadaşlar. Yani bu hafta yine çok yoğun geçti. Bayramda video atamadım, o yüzden birkaç gün gecikti bu haftanın videosu. Affınıza sığınıyorum. Birkaç gün bayram arası verdik videolara ve videomuz geldi arkadaşlar. Tabii ki bu süreçte gündem cayır cayır yoğun bir şekilde geçti. Bugünkü konularımız neler? Hemen başlamadan önce konularımızın üzerinden geçelim. Dilan Engin Polat çifti çıkar mı, düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Sıla ve Can Doğu kardeşler ve beraberinde diğer suçlular arkadaşlar, daha doğrusu suçlular demeyeyim, hani çıktıklarına göre demek ki hani belli suçlardan zaten arındılar, öyle söyleyeyim, aklandılar. Tabii şikayetlerine geri çekenler oldu. Bununla beraber Sıla Doğu, Can Doğu çıktı ve diğer arkadaşlardan da işte sosyal medyacıları vesaire hani o suçlar içerisinde aklanıp çıkanlar oldu arkadaşlar. Sıla Doğu biliyorsunuz ki bir sinir krizi geçirdi. Hepsini konuşacağız. Afra ve Mert çifti. Biliyorsunuz bizim 2 yıldan beri gündemimize bomba gibi düşen Afra ve Mert çiftinden İspanya tatillerinde İspanyalı hayranlarından çok güzel fotoğraflar geldi arkadaşlar. Magazinciler orada olmayabilir. Buradaki hayranlarından kaçmış olabilirler ama İspanya'daki hayranlarına yakalandılar. Onu değerlendireceğiz. Bu arada ilişkileri fake'ti, cartı, curtu diyenlere kapak olsun diyor muyuz? Yani şöyle söyledim, ben gerçekten bir kapak olsun dedim. Onların çok ilişkilerine PR ilişkisi olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ve bunu her videomda bu konu geçtiği zaman sizlerle paylaştım, yorumlayacağız. Ve arkadaşlar Demet Akalın'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz ki. Yani bilmeyenleriniz varsa buradan söylemiş olayım. İşte Gülşen'in bu giyim tarzı ile ilgili, hatta kızı Hira bile işte anne arkadaşı şöyle böyle bilmem ne bir yorumu oldu. Bu böyle bir kısacık araya ekleyeceğim bunu. Yani burada çok yanlış bulduğum açıklamaları var Demet Akalın hayranı olmama rağmen. Yani neyse, konusu geldiği zaman ona çok kısa değineceğiz arkadaşlar. Ve Mika Canran ve sevgilisi Batu biliyorsunuz ki bir saldırıya uğradı. Onunla ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Aralarda yine kısa kısa konularımız var. Hepsine tek tek değineceğim. Pınar Deniz biliyorsunuz ki bir event'e katıldı. Çok yakın bir arkadaşım, çevremde orada olanlar vardı. Şöyle bir iki detaylar, tüyolar aldım orayla ilgili de. Hepsine aralarda değineceğim canlarım. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Başlasın videomuz. Ve canlarım, öncelikle ilk olarak Dilan Engin Polat çiftiyle ilgili yani Polat ailesiyle ilgili yorumlamamı yapmak istiyorum. Sıla Doğu biliyorsunuz ki tahliye edildi. Can Doğu da aynı şekilde ve Sıla Doğu bir sinir krizi geçirdi tahliye esnasında. Şimdi öncelikle burada aslında biraz da şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani sosyal medya üzerinden bakın ne kadar büyük bir hata, yaşam tarzını bu şekilde gözler önüne sermek. Sonuç olarak bu ülkedeki yaşam standartı, ne bileyim açlık sınırı, yoksulluk sınırı, yani standartlar belli. Bu kadar göz önünde olmak, bu kadar çok insanın ağzına yüzüne sokmak, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim, bak ben çalışanıma da böyle veriyorum, şunu da şöyle veriyorum, bunu da böyle yapıyorum diye
kara para aklama, yok bilmem ne çetesi, vergi kaçakçılığı, işte adam vurma, saldırma, bilmem ne, bir sürü dosya dosya dosya, böyle böyle. Hani yani doğru mu? Ben buradan size soruyorum, bakın yazın yorumlara. Yani çünkü ne bileyim ya, evine ekmek almakta zorlananlar var. Çocuğuna işte özendiği bisikleti, bir kıyafeti, bir şey almakta zorlanan var. Ülkenin durumu gerçekten çok zor. Ama bir şekilde ikinci el olur, birinin hediyesi olur, bir yerden kazanmış olur. Artık çocukların hepsinde, ailenin standartları ne olursa olsun, telefon var. İnsanların hepsinde. Çocuklar görüyor, özeniyor. İnsanlar görüyor, özeniyor. O görüyor, özeniyor. Yani bilmiyorum, bu konuda bu arada bu olaylardan sonra yani hani biraz daha birçok ünlünün ve fenomenin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ki bence bundan sonra zaten öyle yapacaklarını düşünüyorum. Ne olursa olsun. Yani onlar paylaşılmaması lazım. Kesinlikle, ama kesinlikle bu bir. İkincisi, bana bir de şunu gösterdi. Gerçekten hani derler ya, güven mamalına bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter vesaire diye. Bakın, istediği kadar malı mülkü olsun. Sonuç olarak bir kare bir yere, yani dört duvar arasına girdikten sonra dışarıdaki hiçbir malın, hiçbir arabasının hiçbir anlamı yok. Şimdi Sıla Can Doğu çıktı. Bence arkadaşlar, ben yakın bir tarihte Dilan, yani Engin ve Engin'in kardeşini bilmiyorum. Bu arada işlerinde en masum hani olanı ben Sıla ve Can şeklinde hani duyumlarda almıştım. Hani ve zaten düşüncelerim de bana geçen de bu yöndeydi. Yani benim düşüncem, tahminim de zaten bu yöndeydi ki öyle olmuş ki ilk olarak zaten onlar çıkmış. Bu işte Polatgillerden. Sıla çıktı, Can çıktı. Sıla sinir krizi geçiyor Dilan için. Ne olursa olsun kardeştir, hiçbir şey diyemem. Ama bu olaylarda tabii en çok üzüldüğüm çocuklardı. Çünkü şundan dolayı, bakın şunu demek istemem. İçeride bir sürü kişi var ve bir sürü kişinin dışarıda çocuk kalıyor. Evet, ama hani bunlar ailecek girdi. Yani hani çocuğun amcası, annesi, babası, teyzesi, dayısı, amcası, yani çocuğun birden çevresindeki neredeyse herkes, birçok kişi bir anda içeri girdi ve çok göz önündeler. Zaten psikolojilerinin o çocukların da çok da hani iyi olduğunu düşünmüyorum. Hele ki bu olaylardan sonra çok daha bozulduğunu düşünüyorum hatta. Çünkü Dilan'ın zaten yaşadığı zor hayattan ötürü zaten çok psikolojik sorunları vardı ve bu çocuk da zaten çok üzülüyordu. Kendi zaten hani belliydi, yani öyle söyleyeyim. Zaten hal ve hareketlerinden de belliydi. Çocukların zaten psikolojileri bozuktu. Yani bu psikolojinin bozulması ve yaşanan zorluklar, özellikle psikolojik zorluklar. Bakın, istediğin kadar altın varaklı evlerde otur. Bence hani bunların hiçbiriyle alakası yok o çocuğun. Çocuk yani. Ne olursa olsun çocuk, bunların hiçbiriyle bir alakası olamaz yani. Bir annenin zaten gözünden yaş akıyorsa, ağlıyorsa ve mutsuzsa, o çocuğun mutlu olma ihtimali, istediği zenginlikte büyürse büyüsün, biliyorsunuz ki yok. Şimdi biz yetişkinlere bakıyoruz ya, işte şımarıklık bununki diyen olabilir. İşte şöyle der, böyle der, bilmem ne der, ama pek öyle olmuyor. Çocuk için hele hiç öyle olmuyor. O sebepten dolayı çocukları çok ama çok üzülüyordum. Sıla ve Can çıktığı için zaten bir tık daha çocuklar için teselli olur diye düşünüyorum. Ben Dilan'ın yakın bir tarihte çıkacağını düşünüyorum, ama şunu söyleyeceğim ben bu konuyla ilgili. Sıla'nın birazcık bu kriz, yani bu paniğiyle ilgili şöyle iddialar var. Benim de tahminlerim var. Dilan'ın biliyorsunuz ki intihara meyili olan hani derecede bir psikolojik sorunları var. Ve iddialara göre arkadaşlar, Sıla içeride Dilan'ı bu konuda çok hani tutuyormuş. Yani onun birazcık paniği, üzüntüsü geçirdiği sinir krizinin altında, hani ben çıktım, Dilan içeride tek kaldı, ya bir hata, bir yanlış, böyle bir şey yaparsa diye, sonuç olarak hani ümitlenme ihtimali bile düşük olabilir. Sonuç olarak şu anda Sıla çıktı, Can çıktı, Dilan çıkamadı ya. Hani böyle bir şey olabilir. Ama ben yakın bir tarihte Dilan ve Engin'in de çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çok dava, Banu Parlak vesaire falan da biliyorsunuz. Hani çok fazla dava, şikayet, işte o komşu olayları falan, hepsi geri çekildi. Bu sebepten dolayı sadece vergi borcundan şu anda içerideyseler, zaten o vergiyi ödemeleri halinde ya da işte ne bileyim denetimli serbestlik vesaire, yani cezalarını öderler, çıkarlar. Zaten böyle bir maddi imkanı da her ne olursa olsun, birçok mallarına el konulsa dahi sahip olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Ha şöyle, yani bir ihtimal Engin'le kardeşi belki çıkamaz biraz daha, ama bence şu olaydan sonra önümüzdeki ay, bir sonraki aşamada
Ben Dilan'ın çıkacağını düşünüyorum. Zaten ne zaman girdi onlar? Ekim, Kasım bayağı oluyor yani. Hani 6-7 ay oluyor. Şikayetler de geri çekildiğine göre yakın bir tarihte çıkabilirler. Kara para aklama olayını tabii ki onu bilmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa çok farklı bir şeye evrilebilir. O sebepten dolayı onu bilemiyorum ama sadece vergi borcu kaldıysa vergi borcundan öyle daha fazla uzun içeride kalacaklarını düşünmüyorum ama umarım bu çok büyük bir ders olur. Çünkü hiçbir maddi tutar insanın özgürlüğünden, sağlığından yani çok daha değerli olma ihtimali yok. Sıfır. O sebepten dolayı arkadaşlar ben Dilan'ın da Engin'in de bu konuda çok ama çok fazla ders aldığını düşünüyorum. Ve canlarım, Afra ve Mert çiftimize, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftine gelmek istiyorum. Biz geçen videoda ne konuştuk arkadaşlar? Bakın ben size geçen videoda ne dedim? Manifest dedik mi? Çok mu işten söyledik bilemiyorum. Dedik ki yani biz bunları bir görmek istiyoruz dedik ya. Bu çifti sevenler, bu çiftin hayranları görmek istiyoruz dedikleri üzerine denizde çıktı videoları. İspanya'da tatile gidiyor arkadaşlar. Afra Ömer çiftimiz orada denizde eğlenirken birlikte videoları çıkıyor. Yani o kadar yakıştırıyorum. O kadar yakıştırıyorum ve bunların ilişkisini bir kere daha PR için diyen, bir kere daha işte dizi için barıştı diyen, bilmem ne diyen arkadaşlara kapak olsun. Diyorum yani birlikte tatile gitmişler. Şu anda çok güzel tatillerini yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki sezonda Yalı Çapkını çok ama çok güzel bir şekilde ekranları genç önerliyorum. Zaten İspanya'da çok ama çok fazla hayranları var. Burada da benim hani Yalı Çapkını yorumladığım videolara benim çok sevdiğim İspanya'nın takipçilerim var. İspanya'dan yazan takipçilerim var. Yani İspanya tatile gitmekle de çok doğru bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum ya, ben çok seviyorum Afra ve Mert'i. Çok yakıştırıyorum ve bu videoda da şunu manifest diyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in el ele kamera karşısında geçtiği günleri de görmeyi nasip olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların ilişkilerinin durumuna. Benim tahminimce bu ayrılık dönemi oldu, barışma dönemi oldu vesaire. Mert'in Afra'ya böyle bir yükseldiğini. Bakın ben bu ilişkide şunu hissederdim hep. Bir önceki videomda da zaten söyledim diye hatırlıyorum. Daha önce de konuştuk diye hatırlıyorum. Hani Afra'nın Mert'e göre bir tık daha yüksek olduğunu hep hissederdim. Ve ayrıldıkları dönemde de sorulan sorulara karşı Afra'nın böyle daha gergin, daha tedirgin, böyle gözünü falan bir tık daha kaçırarak, hani sorulardan kaçmaya çalıştığını ya da atarlı storyler falan, işte bilmiyorum yani o tip şeyler ben hatırlıyorum. Hep gözüme öyle geliyor. Yani hani o durumdan dolayı Afra'nın Mert'e böyle biraz daha sinirli olduğunu düşünüyorum. Gel gelelim Mert'e. Şimdi Mert daha zor, yani daha eli avuca sığması zor bir karakter. Bir ilişkide kalma olayı falan, bunlar hepsi zor bir karakter. Yani o sebepten dolayı Mert'in ilişkiye alışma sürecinin çok daha zorlu olduğunu düşünüyorum. Hatta zaten biliyorsunuz bana göre uzun ilişki kadını, yani bir önceki Mert Yazıcıoğlu'yla da ilişkisi zaten çok uzun süreliydi. O sebepten dolayı o gelgitlerin, o ayrıl barışların buna yansıdığını düşünüyorum ama hani bazen bir ilişkiye şey lazımdır ya, bir ayrı kalmak lazımdır. O ilişkiye, hani o insanın sevdiğini görmen lazımdır. Çünkü ilişkinin içindeyken sevdiğini göremeyebilirsin. Bu beylerde var ya, beylerde kaybedince akıl başa geliyor. Yani Mert belki de Afra ile ayrıldığı zaman onu ne kadar çok sevdiğini ve onu özlediğini fark edince ilişkiye, yani kurtarmak için ve Afra'yı tekrardan geri kazanmak için çok hızlı bir şekilde döndüyse eğer, o sebepten dolayı arkadaşlar bu ilişki şu anda böyle çok daha iyi bir şekilde gidiyor olabilir. Yani bilmiyorum ama ben bu ilişkinin yani uzun süreceğini düşünüyorum. Evliliğe gider mi sanmıyorum. Çünkü yaşlarının da çok küçük olmasıyla birlikte sürpriz olur. Olursa çok güzel olur. İnşallah olur. İnşallah çok mutlu olsunlar ama evliliğe gitme ihtimalinin ben bir tık daha düşük olduğunu düşünüyorum. Afra Mert'ten arkadaşlar gelelim Demet Akalın'a. Demet Akalın'ın bir açıklaması olmuş Hira ile ilgili. İşte Hira'nın bu Gülşen'in işte bir sahnede bir şeyini görüyor. Sonra diyor işte anne diyor, arkadaşın diyor donla sahneye çıkmış. Anne diyor arkadaşın diyor donla sahneye çıkmış diyor Hira. Hiracım, ablacım, yani canım benim, çok tatlı çok güzel kızsın ama yani şimdi bunu Demet Akalın, tamam bu çocuktur, sorabilir, bu gayet normal bir şey. Hira da çok güzel, çok tatlı, çok akıllı bir kız, Allah annesine babasına bağışlasın. Demet Akalın'ı da çok seviyorum ama ben bazı kadınların
bazı açıklamalarını bakın o kadar yanlış buluyorum. O kadar yanlış buluyorum ki yani. Şimdi Demet Akalın'ın gelelim İbrahim Tatlıses'in programında neredeyse bikini üstü gibi bir şeydi. Yani mayokine diyeyim. Çıktığı var. Çıkış parçalarından biri zaten ilk yani benim çocukken Demet Akalın'ı tanıdığım şarkısı bikiniyle suyun altında havuz başında klibiydi. Konserleri, klipleri, sahneleri, programa katılışları. Demet Akalın bugünkü Demet Akalın yapan 15 sene öncesi, 20 sene öncekisi o süreci. Bakın bütün sayfa sayfa. Şimdi sen hani derler ya işte önce kendi kapının önüne yani bilmiyorum ben bazı cümlelerin o kadar yanlış kurulduğunu düşünüyorum ki yani çok yanlış buluyorum. Yani doğru bulmuyorum. Hani çok yanlış demeyeyim de doğru bulmuyorum yani. Bu bana birazcık yanlış geliyor. Yani şimdi hani birine bir laf söyleyeyim. Gülşen çok güzel, çok başarılı bir sanatçı bana göre. Çünkü şarkıları hem çok iyi seslendiriyor, çok iyi bir solist, aynı zamanda çok iyi bir şarkı yazarı. Yani sadece sesiyle de var değil yani. O sebepten dolayı Demet Akalın böyle bir cümle kuruyor. Ben Demet Akalın'ın Gülşen'in fiziğine sahip olması durumunda aynı sahne kıyafetlerini giyeceğinden benim şahsi izleyici bir birey olarak fikrim kesinlikle %100. O sebepten dolayı ben bu açıklamayı çok ama çok yanlış buluyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bakın böyle bir güruh var. Sanatçılar bu güruha yani katılıyor. Onların yanında yer alıyor. Bunu giyen kadınlara karşı kadın sanatçılar böyle yorum yapıyor. Yarın öbür gün o kitle döner o sanatçıya aynı linçi yapar, yaptı da. Bunu defalarca kez gördük. Sen bugün Gülşen'e giyiyorsun diyorsun. Demet Akalın şu anda çok güzel kilo verdi. Çok yakışmış. Büstiyerli falan sahne almış böyle. Onun zaten spor bir tarzı var ya böyle yakıştırıyor da kendini. Bilmiyorum ben yakıştırıyorum. Hani birazcık sıradanın dışına çıkmayı dozunda ben seviyorum. Güzel sahne kıyafetleri giyiyor. Daha fazla kilo versin. Aynı kıyafeti giyecek ve bu sefer Demet Akalın'ın o Gülşen'e laf eden kitlenin yanında yer aldı ya şu anda gibi. Hani aslında çok da yakın arkadaşlardı. Sonra bir küçük kişiler olmuş aralarında. Her neyse. Şimdi Demet Akalın o kıyafetleri biraz daha zayıflasın bakın giyer. Sonra o kitle döner Demet'i linçler. Bu olaylar genelde böyle dönüyor. Bence belirli dozajlar. Şimdi sahne kıyafeti var ya. Kadın sahne alıyor. Tabii ki de giyinecek. Tabii ki hem göze de hitap edecek hem de kulağa da hitap edecek. Yani hani tabii ki de giyer bilmiyorum. Ben Gülşen'i çok beğeniyorum. Gülşen'e karşı asla ama asla ben söz etmem. Yani ben Gülşen'i çok beğeniyorum. O sebepten dolayı Gülşen'e karşı asla söz etmem. Şarkılarını da sesini de çok güzel buluyorum. O sebepten dolayı Demet'in de Hira üzerinden yaptığı bu yorumu çok ama çok yanlış buluyorum. Çünkü internete girildiği zaman Demet Akalın diye yazın. Zaten Demet'in çok güzel klipleri, bikinili, çok da güzel bir kadındı. Hala da öyle. Çok da güzel fiziğinde de yakıştırdı. Fotoğrafları, videoları, klipleri, sahneleri sayfa sayfa zaten çıkıyor. O sebepten dolayı ben o masada olsaydım bakın arkadaşlar. Saygı çerçevesi içerisinde sözümü hiçbir masada, hiçbir ortamda hiç kimseye esirgemem. Doğru cümlelerle, doğru ifadelerle belden aşağı asla olmayacak şekilde nasıl diyeyim bu şeyin Hazal Kaya'nın bir açıklaması var ya dava açılamayacak şekilde çok güzel bir şekilde saygı çerçevesinde yorumumu hak edene hak ettiği şekilde yaparım. O masada ben eğer olsaydım yani o lafı diyebilirdim oradan. Yani o sebepten dolayı yanlış buluyorum Demet Akalın'ın bu yorumunu ve Mika'ya gelmek istiyorum. Mika arkadaşlar bir saldırıya uğruyor. Yıl 2024. Hala biz bunu neden yaşıyoruz? Markette. Yani nasıl söyleyeyim size bazı fenomenlerin, ünlülerin, sanatçıların, oyuncuların nasıl söyleyeyim size? Bu işte hani insan içerisine çıktığı zaman bu tarz bu davranışlardan şikayet olur ve insanlar bunu çok yanlış bulur. Şimdi ben bunu şımarıklık olarak yapıldığı zaman çok yanlış buluyorum. Bakın çok yanlış buluyorum şımarıklık olarak yapıldığı zaman o ünlü kişi artık her kimse hangi işle meşgulse hangi işle yüzünü, ismini, cismini tanınır hale getirdi ise
Çünkü asla bir insan hani nereden geldiğini unutmamalı. Sen zaten bunu istediğin için bu işi yapmaya çalışıyorsun. Yani ben bunu kendi adıma da söyleyebilirim. Ben burada video çekiyorsam hani ben bu işi yapmak istiyorum. Bu sebepten dolayı video çekmek istiyorum. Yani hani birileri bana mesaj atıyorsa, yazıyorsa, işte bir iletişimimiz varsa ben demek ki bunu çok seviyorum. Bunu seviyorum, bunu istiyorum. O yüzden bunun için emek, çaba sarf ediyorum. Ama orada şimdi bakın bir olayı size anlatayım. Mika da açıklama yapmış zaten. Mika markette sevgilisiyle birlikte işte çıkıyor. Sevgilisinin annesi ve sevgilisinin kız kardeşi var. Biri oradan gidiyor, videolarını, fotoğraflarını çekiyor. Ondan sonra Mika annesi falan kardeşi orada kenarda duruyor. Şimdi bu insanlar, bu ünlüler, burama ne geldi benim? Seçim geldi sanırım. Bu ünlüler şimdi kendilerini tam tanıtıyorlar vesaire ama hani ailesinden belli yaş, belli kişileri tanıtmak istemeyebilirler. O insanlar da istemeyebilir. Yani ne bileyim işte atıyorum ben burada işte video çekiyorum. Arkada kardeşim duruyor. Kardeşim kamera önünde burada çıkmak istemeyebilir. Ya da ne bileyim bir şey yapmak istemeyebilir yani. Mika bu konuda çok zaten Mika da erkek arkadaşı da hani çok hassaslarmış. Ailelerinin belli yerlerde yüzlerinin gözükmesi istemiyormuş ki bu çocuk zaten 18 yaşından küçükmüş. Çok adam da orada gidiyor diyor ki hani diyor kardeşim rica ediyorum diyor hani siler misin diyor. Yani o fotoğrafı siler misin diyor. Çünkü işte şu kardeşimiz bilmem ne. Oradan adam işte onu tehditler savuruyor. İşte nabız yükseliyor bilmem ne. İnatlaşıyorlar. Oradan Mika geliyor. Mika'nın annesi geliyor falan. Orada 7 kişi 8 kişi artık bir topluluk. Mika ile sevgisi artık yerde tekme tokat yumruk yumrukluyorlar. Bilmem ne bilmem ne polis geliyor marketin içinde insanlar kaçışıyor vesaire vesaire. Ya bilmiyorum insanların özel alanına belli kurallarına saygı olması lazım. Ben şuna da eminim bakın arkadaşlar şuna da eminim. Orada o kişi bu saldırıda bulunan kişi tamam hani abi işte ben fotoğraf sileyim ama sizden rica etsek fotoğraf çekilsek falan dese ben ne Mika'nın ne de sevgilisinin buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Yani olayı o noktaya getiren kişinin onlar olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar zaten ünlü olan taraf olduğu için bunu yaparsalar orada karşı taraf ses kaydı alabilir. Hani şöyle söyleyeyim Mika'yı çok iyi tanıdığımdan çok iyi güvendiğimden de değil. Yani bunu yapamaz. O sebepten dolayı bunu söylüyorum. Şimdi çok fazla linç de gördüm Mika'nın bu açıklamasının videolarını işte bu işte yayıldı sosyal medya altında falan. İşte cinsel eğilimiyle ilgili, tercihiyle ilgili işte cinsiyet işte değiştirmesiyle ilgili erkek arkadaşının olmasıyla ilgili falan çok çirkin yorumlar buldum. Şimdi dinimizden giriyorlar, farklı yerden giriyorlar falan ama bunların hepsi Mika'nın kendi hayatıyla ilgili kendi tercihi ve dinimize göre bedelini ödeyecek olan kişi de zaten Mika. O yüzden o zaten kararını, tercihini, her şeyini bilinçli bir şekilde yapmış. Yani bu olayı buraya bağlamak da çok yanlış. Bilmiyorum. Çok geçmiş olsun diliyorum buradan. Mika'ya da batıyor adam. Ailesine de aynı şekilde. Çok yanlış buluyorum. Dediğim gibi tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki Allah kalemim fırladı. Neyse kalemimle işim bitti zaten. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir markanın eventi oldu. Pınar Deniz katıldı ve Kaan Yıldırım'la ilgili sorulara kaçamak cevaplar vermiş Pınar Deniz. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Pınar Deniz'i ben o kadar çok beğeniyorum ki yani o kadar çok beğeniyorum ki o geceye ben katılmadım ama çok yakın bir arkadaşım orada katıldı işte Danlı da oradaydı, Cemal de oradaydı, Gossip de oradaydı. Yani çok fazla fenomenin ünlü olduğu işte bir geceydi, çok güzel bir geceydi ve Pınar Deniz'in zaten marka yüzlerinden biri Pınar işte Danla Cemalcan falan onlar marka yüzleri. Yani Pınar Kaan'la ilgili bir soru soruyorlar arkadaşlar işte evlilik var mıydı şuydu da buydu da falandı filan da ve Pınar o kadar kaçamak cevaplar veriyor ki fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu arada Pınar çok güzel olmuştu gerçekten kıyafeti falan oradaki arkadaşlarım da söyledi. Çok ama çok güzeldi. Kıyafetini de çok beğendim, makyajını da beğendim ve kendini o kadar güzel geliştirdik ki arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Biz Vatanım Sensin'de zaten tanıdık Pınar Deniz. Sonrasında oynadığı diziler vesaire hepsi çok güzeldi ama Yargı ile birlikte çok farklı bir noktaya gitti ve Kaan Urgancıoğlu'na zaten aşığım, hayranım. Allah eşine işte sahibine bağışlasın ama fanı olarak fanıyım yani Kaan Urgancıoğlu'nun. O kadar beğeniyorum, o kadar beğeniyorum ki Kara Sevda'nın da bence tutmasında ve bu kadar çok işte Emmy ödülüne kadar gitmesinde Burak Özçivit'le Neslihan Atagül kadar
Kaan'ın da çok ama çok yüksek Emir karakteriyle yani oynadığını düşünüyorum. Emir çünkü bakar konudan konuya atlıyorum. Emir çünkü hani böyle bazı karakterler vardır, kötü karakterdir ama o kadar çok sevilir ki o iyi başrolün bile çok çok önüne geçer. Bence Kaan onlardan biriydi. Bir yerde Burak'ın çok ama çok önüne geçti. O işte o sevgilisini oynayan Zeynep karakteri, o Burak'ın Kemal'in kardeşini oynayan o kızın ilişkisi de bu arada aynı şekilde. Hani o kızın da çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Pınar Deniz'e. Çok güzeldi, çok beğendim falan. Kaan Yıldırım'la ilgili bir açıklaması olmuş arkadaşlar. Yani diyor ki hani biz bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyoruz. Bunlardan uzak tutuyoruz kendimiz diyor. Ben arkadaşlar nasıl söyleyeyim size? İşte evlilikle ilgili falan sorular vesaire vesaire olmuş. Pınar orada fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle bir tık sinirleniyor. Biz bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyoruz. Bunlardan ilişkimizi uzak tutmaya çalışıyoruz diyor. Buradan bana geçen mesaj şu. Bu dedikodular, bu söylentiler bizim ilişkimize yansıyor. Bizim ilişkimizi sallantıya sokuyor ve bizi etkiliyor. Bizi etkilediği için biz bunlardan kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz ve bunların hiçbirine cevap, yani size malzeme vermeyeceğim diyor Pınar Deniz. Yani etkilemesi çok normal arkadaşlar. O kadar normal ki yani Kaan'la da Kaan Urgancıoğlu'la falan dedikodular falan zaten çıktı yani. O kadar çok yakışıyorlar. Öyle bir kimya var ki. Öyle sahneleri var ki yani çıkmaması mümkün değil. İşte oyunculuğunda e, eksi yanı bu. Yani o dizide onu sen rolü oynamak zorunda kalıyorlar herhalde ama ya ben şunu da düşünüyorum. Şimdi şey var ya, bir kitle var işte bu öpüşme sahneleri, sevişme sahneleriyle ilgili bir kitle var hani nasıl bir şey hissetmezsin diyen. Hiç unutmuyorum hangi oyuncuydu, adını hiç hatırlamıyorum ama bu yeni oyunculardan. Öpüşme sahnesinde yönetmen kestik diyor. Ben onu bulacağım arkadaşlar. Onu bulacağım, bir sonraki videoda söyleyeceğim size. Yönetmen kestik diyor ama başroller öpüşmeye başroller öpüşmeye devam ediyor. Ona çok olmuştum. Çünkü şimdi ben daha önce geçmiş birkaç tecrübelerimle birlikte dizi setlerinde bulundum arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size, o öpüşme sahnesinde öyle bir şey ki yani 100 kişi var arkada. Yani 100 kişi var. Bakın 100 kişi var yani. Yani sen orada o kişiyle oynarken o öpüşme sahnesinde yani bir şey hissetme olayı, yani bilmiyorum. Hissedemezsin diye düşünüyorum. Hani burada bu his olayı dizi setlerinde bu kadar çok, özellikle başrol partnerler arasında bu daha çok oluyor. Çünkü en çok birlikte süreci onlar geçiriyor. Ya bu ilişki olayının dizi setlerinde bu kadar çok olmasının sebebi bana şey gibi geliyor. 7/24 birliktesin, anladın mı? Bu sebepten dolayı. Bakın şöyle düşünün. Mesela lisede bir sevgiliniz vardır. Lise biter, mesela lise süreçte devam etse bile çoğunlukla. Lise biter, çoğu kişinin, elbette ki ben hani şey demiyorum ama bakın çoğu kişinin ilişkisi de bir yerde kopar biter. İşte yaz tatili girer, üniversite gelir. Anladınız mı? Anladınız mı? Ya da üniversitedeki ilişkileri. Biter, farklı şehirlerdesinizdir ya da ne bileyim yaz tatili gelir, araya bir süreç girer ve o ilişki kopar biter. Bu dizi setlerindeki ilişkilerini ben buna bağlıyorum. Bakın o dizi setindeyken sürekli birliktesin. Sürekli birlikte olduğun için bir şeyler yaşanıyor, başlıyor, hisler başlıyor. Ama set bitiyor, şey de bitiyor, yani ilişki de bitiyor bir yerde. İşte bir süre devam ediyor, sonra kopuyor. Çevrede zaten çok kalabalık. Bunların için lise, üniversite örneği verdim ama aynı değil ki o ortam burayla. Hem yaş aynı değil, hem ortam aynı değil, hem onların çevresi falan aynı değil. Ben biraz buna benzer, yani bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa öpüşme sahnelerinden kaynaklı başrollerin birbirlerine çekimleri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani öpüşme gibi bir öpüşme olabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü bir sürü kamera etrafında kaydı oluyor. Bir sürü insan, herkes, bakın kamera kayıt dediği an, oyun dediği an zaten işte yönetmen, herkes böyle çıt çıkmıyor orada. Herkes susuyor ve o iki kişiye bakıyor ve etrafında bir sürü insan var. Sesçisi, ışıkçısı, sanatçısı, asistanı, kuaförü, işte dışarıda bir yerde falansa işte yardımcı oyunları, figüranları falan, o kadar çok kişi var ki sadece o öpüşmeye dayalı olarak bir şey hissedileceğini falan ya da bir ilişkin başında düşünmüyorum. Dediğim gibi çok fazla birlikte uzun saatler birlikte vakit geçirdikleri işte. Bir set bekliyorlar, 2 saat 3 saat karavanda.
İşte oturuyorlar, bekliyorlar yani hani. Öyle söyleyeyim. Orada ne yapacaksın? Öbürü konuşacaksın bir yerde. Ne yapacaksın ki? Neyse bu konuyu çok uzattım. Dediğim gibi e, yani Pınar'la Kaan'ın dedikodusu falan çıkması da çok normal. Kaan Yıldırım'ın Kaan Urgan'la dedikodusu çok normal. Kaan Yıldırım'la olan ilişkilerinin de yansıması o sahnelerden ötürü dışarıdan bakıldığı zaman çok şey olduğu için dedikodularla birlikte ilişkiye de hani kriz kavga çıkartabilir ama ayrılık noktasına getireceğini düşünmüyorum. Kaan'ın Pınar'a çok aşık olduğunu düşünüyorum ki gerçekten Pınar çok güzel ve çok aşık olması bir kadın. Sadece güzelliğiyle değil duruşuyla da hani çevresinden yani birkaç hani uzaktan tanıdıklardan duyduğum kadarıyla hani çevresinden duyduğum kadarıyla falan da çok asil çok güzel bir kadın. O sebepten dolayı arkadaşlar dediğim gibi Kaan'ın da Pınar'a çok aşık olmasını normal buluyorum. Evlenirler mi evlenmezler mi? Yani evlenebilirler. Neden olmasın? Neden evlenmesin? Bence Pınar zaten dediğim gibi o da aynı Afra ile ilgili düşündüğüm gibi bana ilişki kadınıymış gibi geliyor uzaktan. Bu benim şahsi düşüncem. Kaan'ın da Pınar'a çok aşık olduğunu düşünüyorum. Evlenebilirler. İşte farklı krizlerden kaynaklı, farklı dedikodulardan kaynaklı ilişkiye dış etkenlerden müdahale olup ilişkilerine yansımaz ise diyorum ve videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum canlarım ballarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle canlarım. Aklınıza bir şey takılırsa ya da aldığınız duyumlar varsa yorumlara yazın lütfen. Ve Instagram DM'den de bana ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da şöyle sağ alt köşeye bırakıyorum. Aynen açıklama kısmına da linkini bırakıyorum arkadaşlar. Duyumlarınız neler? Konuşmamı istediğiniz konular neler? Yorumlarınız neler? Lütfen DM'lerinizi bekliyorum. Hepiniz bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.